Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere metrik 130x2 özel dişin çekim hakkında bilgi aktarımı yapacağız. Metrik 130x2 neden diyorum? Metrik 130 2 adımlık bir metrik 130 yapacağız. Bunun bizim firmamızda bir ihtiyacımız olmuştu ve bununla alakalı da bir bilgi aktarımı yapma ihtiyacı duydum açıkçası. Öncelikle bir çap oluşturuyoruz arkadaşlar. 128 çapında olacak ama ilk çapımız 150 olsun. İç çap 128 olması lazım. O da neden? 130'dan 2 çıkardık, 128 kaldı. 2 de nerede? Metrik 130 çarpı 2, yani adımı kadar çıkartıyoruz. Eğer 3 adımlık metrik 130 yapacak olsaydık 127 çıkarmamız gerekecekti. Şöyle bir yönümüz var. Yönümüz terse doğru. Şuradan seçtim. Ve subtract dedim. Okeyledim. Tekrardan yönü değiştiriyorum. Evet. 128'lik çapımız hazır. Şimdi parçamıza bir de merkez atayalım. Bu şekilde. Workpiece'e sağ tuşlayıp insert operasyon, hole making içerisinde bulunan thread mining seçeneğini aktif hale getiriyorum. Şimdi takımımızı oluşturacağız. Takımımızı oluşturmadan neydi bizim çapımız? Metrik 130 çarpı 2 ismini verdim. Şimdi gelelim bunun çapını nasıl buluruz? Şimdi arkadaşlar şöyle, şimdi bu bizim torna katerimiz normalde, yani tornada kullanılan bir takım. Ucumuz ikilik, yani ustamıza veya kutunun içerisine artık ya da burada yazıyorsa şuraya bakacağız. Diyeceğiz ki bu adımı 2 ise bunu kullanacağız. Adımı 2 değil 3 ise değiştirmemiz gerekiyor, yoksa dişimiz yanlış olur. Şimdi ikilik adımı olan ucumuzu bağladık ama tek ağız var, nasıl ölçeceğiz diye sorarsanız şu şaftı ölçüyoruz. Örneğin kaç geldi burası? 20 geldi. Değil mi? 2 de burada var. Adım 2 ya. 2 orada var. 22. Simetrisini düşünün. Döneceği için bir simetri yakalayacak. 24. Yani şaftımız 20'lik. Adım 2 ucu taktığımız için 2 burada, 2 burada varsayıyoruz. Tek uç, tek ağız olmasına bakmayın. Simetrisi döneceği için karşı tarafa da yazmanız gerekiyor. 2 burada, 2 burada, 4. Eder size 24. Geldim, dedim ki benim düz çapım 24. ND dedi de bu shaft kısmı kaç demiştik? 20 demiştik. 20. L boyu yani çok önemli değil. Yüzde yazsanız olur. Bizim çekeceğimiz 30 mm. FL dedi şu ağzı. Buraya isterseniz adımını yazın ki bu da mantıklı. İsterseniz şuraya ölçüp ona göre bir şey yazabilirsiniz. Çok önemli değil. Tek ağızlı. Önemli olan burada adımı. İşte örneğin takım 1'de bağlı. H1'de dedik. Ve takımımız oluştu. Specific Feature Geometry'de ise diş çekeceğimiz çapı seçiyoruz. Evet. Pitch değeri adımı ifade ediyor. Eğer burası yanlış ise, yani değiştirmek istiyorsak buradan anahtarı açıp değiştirebiliriz. Onun haricinde şu kısım major çap. Burası böyle değişik rakamlar gelebilir. Bizim majorumuz 130 olacak. Yani en büyük yüksek çap. Başlangıç çapımız da 128 olacak. 30 milimetrelik bir çapa diş çekeceğiz diyoruz. Onun haricinde okeyledim. Şu kısımdan işte pas olarak veya tur sayısına göre yapabiliriz. Örneğin şu şekilde, ya da hiç bunları karıştırmayıp direkt constant multiplicate seçeneğine, örneğin 1/10, yani 128'den
130'a 10'da 1 10'da 1 git diyorum. Ve okeylediğim zaman böyle bir takım yolu oluşturuyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus da şu. O seçeneğe bakayım. Buranın tikli olması gerekiyor. Strateji bölümünden. Şimdi tik attıktan sonraki bölümüne bakın. Tek. Şu an zaten tek yaptı. Sıkıntı yok da ama böyle bölümler varsa kademe kademe o sizin için sıkıntı yaşatabilir. Atlaya gittiği için diş tutmama riskiniz olur. Buraya her zaman tiklerle getirin arkadaşlar. Ondan sonrası devir ilerleme. İşte artık ben bunun devrine ne vermiştim? İlerlemesine yanlış hatırlamıyorsam 1000 vermiştim. Devrine de 2000 verdim diye hatırladım. Bunu işte ortalama bir devir ilerlemeyle şey yapabilirsiniz. Deneyerek de kendi malzeme kalitenize göre, takım kalitenize göre, uç kalitenize göre değiştirebilirsiniz. Bu şu an görmüş olduğunuz gibi kaba bir program. Yani 2 milimetrelik kaba program. Ben bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Dedim ki ben bunu kabayı çalıştırdım ama hala diş geçmiyor. O zaman tek tur bir programa ihtiyacım var. Yoksa çok uzun sürer bu iş. Geldim sadece burayı sıfırladım. Enter yaptım. Ve artık tek bir geçişi olan, takımlı olan programım mevcut. Hala geçmiyor. Yani ucum kırılmış olabilir. Malzeme kalitemden dolayı bir ağızlamak üzeredir ama halen daha böyle birkaç bir pasoya ihtiyacı var olabilir. Aynı programı çalıştırdınız tekrar program paso vermenize ihtiyaç olabilir. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Orijinalleri bozmayın isterseniz. Bir programı kopyalayıp tekrardan şu deyin ki benim programım yani benim çapım 130.1 direkt burayla oynayın arkadaşlar. Onda bir daha büyütmek istiyorsunuz atıyorum. Yani diş geçmiyor. Bir onda bir verseniz olacak gibi ise bu şekilde yapın. Hala geçmiyor. Tekrar kopyalayın. Hem geçmişe döndüğünüz zaman kaçta alışmış, nasıl bir işlem yapmışsınız ona şey yapabilirsiniz. Hatta biraz daha ileri gidin. Bu programın en başında aslında bakarsanız şu 130 yaptığım yeri aslında 120 işte 9.5 gibi de yapabilirsiniz. Yani 130 gibi değil de onda 5 stoklu çalışırsınız. Aslında stoğu buradan vermiş olursunuz. Bu da sizin neyi sağlar? Tabii biz bunu 130'a 130 yapmış olduğumuz için şu şekilde bu şekilde tek seferde gönderdiğimiz için bizim bu ilk denememiz bir tık boş oldu. Aslında yapmak istediğimiz şey şu mevcut parçamıza ortasına diş çekmekti ama biz bunu tek seferde risk etmeyelim. Bir sarf malzemeden bir deneyelim dedik. Daha sonrasında bu orijinal yapmak istediğimiz parçaya diş çektik. Güzel, sıkıntı olmadı ama diğer parçaya 130'a metrik yani 128 130 majör çapı 130 yazdığımız için bir 13 15'lik bir boşluk var gibi hissediyoruz. Bunda ise daha tatlı bir sıkılığımız var. Demem ki konu başına alacak olursak kaba programlarını bir tık yani 150'lik çap yapacaksınız. 149.5 tanıtıp buna bir kaba yaparsınız. Geri kalan 10'da 5'i de 10'da 1 10'da 1 veya 115 artık ustalığımıza göre değişir o iş veya takımımıza göre değişir. 150'ye tamamlayabiliriz. Bu parça üzerinde 130 yapmamız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar bu tarz bilgiler için kanalı takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.